Ateş Çemberi. Ethan, Noah ve Eva yeni keşfedilen bir gezegende yaşayan 3 cesur arkadaştı. Bu gezegen devasa ağaçların ve renkli taşların olduğu, güneşin her zaman parlak bir şekilde parladığı büyülü bir yerde. Her biri boyunlarında parıldayan ateş taşlarından yapılmıştı. Özel kolyeler takıyorlardı. Bu kolyeler sadece sıradan bir takı değildi. Onlar gezegenin derinliklerinde sırrını saklayan bir güç kaynağıydı. Çocuklar kolyelerini takarak istediğinde ateş çemberine dönüşebiliyorlardı. Bu dönüşümle sıradan çocuklar kahramanlara dönüşüyor ve olağanüstü güçlere sahip oluyordu. Onların bu gücü keşfetmesi uzun zaman almıştı. Ama her geçen gün daha da güçlü hale geliyor ve gezegenin karanlıklarını aydınlatmak için hazır hale geliyordu. Bir gün Ethan, Noah ve Eva gezegenin derinliklerinde bilinmeyen bir mağara keşfettiler. Mağaranın içinde antik yazılar vardı ve her biri onları dikkatlice inceledi. Eva, bu yazılar eski bir zamanın izlerini taşıyor. Sanki bir zamanlar buradaki insanlar çok güçlüydü, dedi. Ethan elini kolyesine götürdü ve ateş taşını havaya kaldırarak ateş çemberini çağırdı. Bir anda mağara içerisindeki taşlar parıldamaya başladı ve üçü de güçlerini bahsettiler. Ateş taşları onlara sadece savaşmada yardımcı olmuyordu. Aynı zamanda gezegenin sırrını çözme yolunda da iyi bir rehber gibiydi. Artık her biri yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda gizemleri çözme hakkında da kullanıyordu. Eva, gizemi çözmek için ilerleyelim diyerek cesaretle devam etti. Gezegenin derinliklerinde kötü güçler uyuyordu. Kötü bir varlık gezegenin huzurunu bozmak ve tüm sakinleri karanlığa gömmek istiyordu. Bu varlık gün geçtikçe büyüyor ve kontrol edilemez hale geliyordu. Ethan, Noah ve Eva kötü gücün yaklaştığını fark ettiklerinde bir araya geldiler ve bu gezegeni korumalıyız dediler. Birbirlerine söz verdiler. Ateş taşlarının gücü onlara sadece fiziksel güç vermiyor, aynı zamanda kötülüğün kalbini bulup yok edebilecekleri cesareti de veriyordu. Ve her birinin içinde bu gücü kullanmaya olan büyük bir arzu vardı. Bir gün gezegenin sakinliklerine karanlık bir tehdidin yaklaştığı bildirildi. Kötü varlık devasa bir canavara dönüşerek kasabalara doğru ilerlemeye başladı. 3 cesur arkadaş kolyelerini tekrar havaya kaldırdılar. Ateş çemberi onlara sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zihinlerini de keskinleştiriyordu. Bir anda her biri güçlerini, becerilerini keşfederek kötü varlıklarla yüzleşmeye karar verdiler. Ancak bu sefer farklıydılar. Her biri kalplerinde yalnızca bir amaç taşıyordu. Kötülüğü alt etmek ve gezegenin huzurunu sağlamak. Ethan ateş taşını kaldırarak dev canavara doğru ilerledi. Noah yanında büyük bir kalkanla onu koruyordu. Eva ise çok hızlı hareket ediyordu ve düşmanlarını şaşırtarak onlara tuzak kuruyordu. Her darbeleriyle gezegenin karanlıklarını aydınlatıyorlardı. Eva, birlikte her şeyi başarabiliriz diyerek mücadele etmeye devam etti. Ve gerçekten de güçlerini birleştirerek kötü varlığı alt etmeye başladılar. Her darbeleriyle gezegenin karanlıklarını aydınlatıyorlardı. Ancak savaş hiç de kolay değildi. Kötü varlık onlara karşı pek çok hileli plan kurmuştu. Eva düşmanlarını geçici olarak dondurmayı başardı. Ama canavar
tekrar hareket etmeye başladığında Ethan ve Noah ona yardım etti. Kötü varlık büyük bir enerji patlamasıyla geri saldırdı. "Sadece birlikte başarabiliriz," diye bağırdılar ve güçlerini birleştirerek son hamleyle canavarı mağlup ettiler. Savaş sonunda kazanıldı. Kötü varlık gezegenin karanlık köşelerine kaçtı. Ethan, Noah ve Eva ateş çemberinin gücüyle gezegenin huzurunu yeniden sağlamıştı. Gezegenin sakinleri ona minnettardı ve 3 cesur çocuğu kahraman ilan ettiler. Herkes artık güvenle yaşayabileceği bir gezegenin keyfini çıkarıyordu. Geçmişin gölgeleri yavaşça siliniyor ve geleceğe umutla bakılıyordu. Ethan, Noah ve Eva gezegenden hala keşfedilmemiş pek çok yer olduğunun farkındaydı. Hedefimiz gezegenin her köşesini keşfetmek ve her zaman iyilerin dostu olmak dediler. Her biri yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanıyordu. Ateş çemberi onlara sadece güç vermekle kalmıyor, aynı zamanda birbirlerine olduklarında neler başarabileceklerini de gösteriyordu. Ethan, Noah ve Eva her zaman bir sonraki maceraya hazır bir şekilde yola çıktılar. Ateş çemberi onları güçlü kılacak, kötülükleri yenecek ve iyilikler savunacaklardı. Çünkü birlikte olduklarında hiçbir şey imkansız değildi. Yeni keşifler ve yeni maceralar onları bekliyordu. Gezegeni koruma görevlerini hiç bitirmeyecekler, her zaman iyiliğin peşinden gideceklerdi.